Saygıdeğer izleyicilerimiz, İngiltere ile ilgili bir son dakika gelişmesi var ve Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Covid-19 tedbirleri nedeniyle getirdiği seyahat kısıtlamalarında rutin güncellemesini yapan İngiltere, trafik ışığı sistemi adını verdiği seyahat listesinden Türkiye'yi yine kırmızı listeden maalesef çıkarmadı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Londra hükümetinin Pakistan ve Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelere getirdiği seyahat kısıtlamalarının ayrımcılık noktasına geldiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Yasmin Kursi, Pakistan ve Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelere getirdiği seyahat kısıtlamalarının ayrımcılık olduğunu ifade etti. Sky News'e konuşan Yasmin, Pakistan'ın yeterli sayıda kişiyi aşılamadığı gerekçesiyle İngiltere tarafından hala kırmızı listede gösterilmesine karşı kesinlikle aptalca bir uygulama değerlendirmesinde bulundu. Milletvekili Hindistan'da delta varyantının görüldüğünü ifade ederek aşı çalışmaları Hindistan'da oldukça yavaş seyrediyor. Ancak Hindistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler kırmızı listeden sarı listeye çekildi. Buna karşın Pakistan ve Türkiye gibi ülkeler kırmızı listede gösteriliyor. Hindistan büyük bir ülke. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de zengin ülkeler. Pakistan, Hindistan'a nazaran küçük bir ülke ve küçük bir ekonomiye sahip. Pakistan ve Türkiye gibi kırmızı listede bırakılan ülkelere kesinlikle büyük bir ayrımcılık yapılıyor ifadelerini kullandı. Bir diğer İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Naz Shash ise sosyal medya hesabından bir yazı paylaşarak İngiltere'nin bu kararı oldukça şaşırtıcı. Hindistan'da günlük vaka sayısı 100 binde %20 iken, yani 20 binken 100 bin kişide, bu oran Pakistan'da %14, ancak Pakistan kırmızı listede kalırken Hindistan sarı listeye alınıyor. Üstelik İngiltere'de en çok görülen Covid-19 vakalarının büyük çoğunluğu Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı diyor. Evet değerli izleyicilerimiz, İngiltere siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı Covid-19 kırmızı listesinde Hindistan'ı bırakmadı, sarı listeye aldı. Devam ediyoruz. Birçok ailenin seyahat kısıtlamaları sebebiyle sevdiklerinden uzak kaldığının altını çizen Shah, bu konuyu daha da ileriye taşıyacağını kaydetti. İngiltere'de bir dönem milletvekili yapan Gareth Snell de sosyal medya hesabından Naz Shash ve Yasmin Kursi gibi isimlere destek vererek Pakistan'ın kırmızı listede bırakılarak Hindistan'ın sarı listeye alınmasının bilimsel bir açıklaması yok ifadelerine yer verdi. İngiltere son güncellediği seyahat yasağı ve karantina uygulaması listesinde Meksika, Gürcistan, Mayotte adası ve Fransa'nın deniz aşırı topraklarından olan La Réunion adası kırmızı listeye alınırken Türkiye ve Pakistan kırmızı listede kalmaya devam etti. Londra hükümeti son güncelleme kapsamında Almanya, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç'i yeşil listeye alırken Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Hindistan ve Bahreyn gibi ülkeleri kırmızı listeden sarı listeye çekmişti. Pakistan'da geçtiğimiz günlerde yapılan aşı kampanyasında sadece bir gün içerisinde 1 milyon kişiye Covid-19 aşısı yapılarak rekor kırılmıştı. Ama İngiltere nazarında bunun çok büyük bir önemi olmadığı ortaya çıktı. Türkiye kırmızı listede Pakistan'la beraber kalmaya devam edecek. Saygıdeğer izleyicilerimiz, İngiltere'de hükümetin açıklamış olduğu seyahat kısıtlamaları listesi, yani hangi ülkelerin seyahat kısıtlamalarda yer aldığı listesi büyük bir tartışmaya neden oldu. Bununla ilgili olarak da yeni bir gelişme var. Bunu hemen sizlerle paylaşıyorum. Seyahat güncellemesi internet sitesinden duyuruldu. Güncellenmiş yeşil, sarı ve kırmızı trafik ışığı sistemi içerisinde bazı değişiklikler yayınlandı. Türkiye bildiğiniz üzere kırmızı listede kalmaya devam ediyor. Çift aşılı yolculara İspanya ve Fransa bile serbest bırakılırken çift aşılı olanlar dahil Türkiye'den gelecek olanlar için hiçbir esneklik durumu söz konusu değil. Güncelleme sonrası Ulaştırma Bakanı, kabinedeki meslektaşlarının seyahat kaosu üzerindeki baskısı altında temkinli olmaya devam ettiklerini söyledi. Bakanlar hizmetin daha pahalı hale geldiğini söyleyerek otel karantinasının maliyetini de yaklaşık 500 sterlin arttırdı. Yani bu kırmızı listeden geldiğinizde otele gidiyorsunuz biliyorsunuz. Otelde kalıyorsunuz, 500 sterlin ödemek zorundasınız.
12 Ağustos'tan itibaren kırmızı listedeki bir ülkeden gelen bir kişi için otel karantinası yaklaşık 2285 sterline yükseltildi. 5-12 yaş arasındaki çocuklar için fiyat değişmedi ve 325 sterlin olarak kaldı. Tabii bir de işin böyle bir mali durumu söz konusu. 2285. Evet değerli izleyicilerimiz, ciddi bir para. Yani 4 kişilik bir aile gelirse yaklaşık 9000 sterlin civarında otel karantinasında para ödemek zorunda. Ciddi bir rakam. İnsanların isyanını da anlamak gerekiyor saygıdeğer izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz, İngiltere'de açıklanan seyahat kuralları ile ilgili yeni liste, bu listeyle ilgili de diğer detaylar neler hemen size aktarıyorum. İngiltere 2 doz aşı olan Avrupa Birliği ve ABD vatandaşlarına karantina zorunluluğunu kaldırdı. İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre Covid-19'un Delta varyantının yayılma oranındaki artış nedeniyle Fransız vatandaşları için karantina uygulaması devam edecek. Ülkeye girişlerde yeşil geçiş kartında tam aşılandığını kanıtlayan Avrupa Birliği vatandaşlarıyla aşı kartını gösteren ABD vatandaşları bugünden itibaren 10 günlük karantina zorunluluğundan muaf tutulacak. Pfizer-BioNTech, Oxford, AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson aşılarının uygulandığı İngiltere'de Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 46.851.145'e ulaşırken bunlardan 38.345.000'i ikinci doz aşıyı yaptırdı. Ülkede dün yaklaşık 25.000 vaka görüldü ve 65 kişi de hayatını yitirdi. İngiltere, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak yeşil, sarı, kırmızı olmak üzere 3 gruba ayırıyor ve trafik ışığı sistemi adını verdiği listeyi 3 haftada bir güncelliyor. Buna göre kırmızı listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanlar hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu olarak karantinada kalmak zorunda. 2285 sterlin. Sarı listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalıyor ve bu kişiler karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yaptırıyor. Kendileri ödüyor. Yeşil listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edecekleri ise karantina uygulanmıyor ve bu kişilerden son 72 saat içerisinde yaptırdıkları PCR testi sonucu talep ediliyor. İngilizlerin tatile gittiği ülkeler arasında ön sıralarda yer alan İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan sarı listede, Türkiye ise maalesef kırmızı listede kalıyor. Siyasi bir karar bu. Evet, İspanya'da vaka sayıları patladı. İtalya'da, Portekiz'de, Yunanistan'da adalar kapatılıyor. Onlar sarı listede ama Türkiye'de kırmızı listede. Ne demek? Türkiye'ye gitmeyin. Türkiye'nin önüne bir ambargo koyuyor. İşte görüyorsunuz. Pakistan günde 1 milyon kişi aşılıyor. Kırmızı listede. Türkiye'de vaka sayısı ufak da olsa artıyor. Ama kırmızı listeden sarı listeye Türkiye ve Pakistan alınmıyor. Tamamen siyasi bir karar. Hindistan 100 binde 20 bin kişi, bakın test yapılanların 100 bin kişiden 20 bin kişisi korona, kırmızı listedeydi. İngiltere aldı onu sarı listeye koydu. Evet, tamamen siyasi bir karar. Başka hiçbir şekilde bunun izahatı yok. Tabii karantina kolay değil arkadaşlar. Ülkelerin ekonomilerini etkileyen bir durum. Şimdi İngiltere'de yaşayan bir vatandaşımız Türkiye'ye geldi. Türkiye'den bindi uçağa, İngiltere'ye geldi. Karantinada 2285 euro otel parası ödeyeceksin. 2285 euro kişi başı. 10 gün boyunca. 4 kişilik bir aile 9000 sterlin. Düzeltiyorum, sterlin. Ciddi para. Uçak bileti var. Tatilde harcadığı para var. Ne oluyor? Evinden çıkamıyorsun. Türkiye'ye gidemiyorsun. Bu kadar basit. Değerli izleyicilerimiz, İngiltere koronavirüs tedbirleri kapsamında maalesef Türkiye uçuşlarını iptal etti. Yeni güncellemede İngiltere'nin uyguladığı trafik ışığı listesinde kırmızı listede yer alan, sarı listeye geçmesi beklenen ancak geçmeyen Türkiye'de vaka sayılarındaki artış ve yaşanan orman yangınları bir süredir İngiliz basınında gündem oldu. Türkiye sarı listeye geçmese de Amber Plus denilen ve İtalya'nın da içinde bulunduğu bir ara listeye geçmesi bekleniyordu. Ancak bu da olmadı. Kırmızı listeye alındı.
Ayrıca İngiltere'nin ABD ve Avrupa Birliği vatandaşları için aldığı çift aşısını olmuş yolcuların karantinasız ülkeye giriş kararı kırmızı listede olup çift aşısını olmuş yolcular için de bir ayrıcalık beklentisi oluşturdu. Ancak dünyanın önde gelen seyahat ajantalarından biri olan TUI kırmızı liste devam kararıyla İngiltere'den Türkiye'ye uçuşlarını 1 Eylül'e kadar askıya aldı. Rezervasyon yapmak isteyenler bu sabah iptal kararıyla sarsıldı. Yapılan açıklamayla beraber değerli izleyicilerimiz maalesef Türkiye'deki oteller de ciddi sıkıntı içerisine düşmüş vaziyette. Turizm İngiltere açısından büyük bir sıkıntı içerisinde. Maalesef İngiltere'den Türkiye'ye 3 hafta boyunca turist gitmeyecek anlamı da bundan çıkıyor. Üzücü bir durum ama değerli izleyicilerimiz İngiltere istediği ülkeyi alıyor sarı listeye. Hindistan'da koronavirüsle ilgili vaka patlaması var diyoruz ama kırmızı listedeki Hindistan sarı listeye alınabiliyor. Üzücü bir durum. Siyasi bir karar olduğunun da bir diğer göstergesi. Değerli izleyicilerimiz, İngiltere'den enteresan bir haberimiz var. Aşı olanlara kebap verilecek. Evet, yanlış duymadınız. Aşı olanlara kebap. Bakalım neymiş? İngiltere'de hükümet aşılanma oranı en düşük grup olan gençleri aşı olmaya teşvik etmek için aralarında ücretsiz kebap da olan bir dizi teşviği yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Hükümet 30 civarında firmayla aşı olan gençlere ücretsiz sinema bileti, taksi, Uber kullanma hakkı, pizza ve kebap vererek teşvik edilmesi için görüşmeler yapıyor. İngiltere'nin aşı bakanı Nadhim Zahawi, gençleri aşıya teşvik etmek için başlattıkları programı destekleyen işletmelere teşekkür ederek lütfen mümkün olan en kısa sürede aşılarınızı yapın. Şu anda İngiltere'de 18-29 yaş arası kişilerin yaklaşık %67'si ilk doz aşısını yaptırmış durumda. Sunday Telegraph bu oranın %80'e çıkarılması halinde gece kulüplerinde aşı pasaportu ihtiyacının ortadan kalkabileceğini söyledi. Sosyal medyada aşı yaptıranlara çeşitli hediyeler de verileceği belirtiliyor. Evet değerli izleyicilerimiz, aşı olursan kebap yersin diyorlar. Ben bu tür promosyonlarla aşı yapılmasına, yaptırılmasına tamamen karşıyım. Sağlıkla ilgili bir konu ileride bu insanlar bir sıkıntı yaşarsa bunun hesabını kim verecek? Ne diyeceksiniz? Kebabı yemeseydim mi diyeceksiniz? Ya da işte disco giriş bileti ya da Uber'i kullandın taksiye binme mi diyeceksin? Binmeseydin mi diyeceksin? Bu da düşündürücü bir durum. Çünkü sağlıkla ilgili bir konuda bu tür gençleri özellikle tetikleyici kararların alınması ileride telafisi olmayan sonuçlara neden olabilir. Bunun da unutulmamasında fayda görüyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, İskoçya'dan enteresan ve bir o kadar da düşündürücü bir haber var. İskoçya, adalardaki nüfusun büyük şehirlere olan göçünü durdurmak için çok önemli bir karar aldı. Ve nüfusu 20 binin altında olan adalarda insanlara 50 bin sterlin para vereceğini, bu adalara gidenlere 50 bin sterlin para vereceğini duyurdu. Bakalım detaylar neler? İskoçya parayı kimlere nasıl verecek? Adalardaki son durum nedir? İskoç hükümeti adalardaki nüfusun azalmasını engellemeye yönelik hazırlanan plan kapsamında adalara taşınacak 100 kişi ya da aileye 50 bin sterlin vereceğini duyurdu. İskoçya'da hükümet adalarda göç nedeniyle nüfusun gittikçe azalması üzerine harekete geçerek bölgeye yerleşecek kişilere yönelik hazırladığı teşvik planını açıkladı. Adaya yerleşenlere verilecek 50 bin sterlinin çalışma çağındakilere ya da ailelere verileceği ifade edildi. Bu parayla kişilerin adalarda kalıcı yaşam sürmelerine yardımcı olmak amacıyla ev satın alması, inşa etmesi ve iş kurması hedefleniyor. Ayrıca hali hazırda adada yaşayan ve kalacağını belirten kişilere de teşvik verilebileceğinin altı çiziliyor. Hükümet söz konusu girişim ile nüfusu 20 binin altında olan 93 adanın çoğunda gençlerin iş için büyük şehirlere gitmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Planın nasıl uygulanacağına dair görüşmeler ise 24 Ekim'e kadar devam edecek deniliyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, Avrupa'da özellikle yeni yetişen nesil
küçük yerlerde kalmak istemiyor. Aslında bu dünyanın pek çok noktasında böyle ama hükümetler de onları yerinde tutabilmek için bir şekilde para vermeye çalışıyor, teşvik veriyor vesaire veriyor. Tabii gençler de özellikle sosyal medyanın, internetin yaygınlaşmasıyla beraber son 20 yılda saygıdeğer izleyicilerimiz daha kalabalık, insan nüfusunun daha yoğun olduğu yerleri tercih ediyor. Bu tür adalar vesaire bunlara genellikle ileri yaş grubundaki insanların tercih ettiği yerler olarak bakılıyor. İş imkanları kısıtlı olduğu için ve daha yavaş bir hayat olduğu için maalesef gençler durmuyorlar. Ama ben şunu görüyorum. İskoçya doğru bir karar almış. En azından nüfusu bir yerde toplamak yerine yaymaya başlıyor. Adalarında boş kalmasına engel oluyor.